İkinci konuşmacımız, üniversitemize aramıza yeni katılan genç bir akademisyen, yardımcı doçent doktor Çiğdem Yazıcı. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben de rektörümüze, dekanımıza ve bölüm başkanımıza, bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Şimdi benim sunumum, geliyor mu ses? Geliyor. Daha eleştirel bir sunum olacak. Hani Aristo'ya hani birçok konuda övgüler yağdırabiliriz, katılıyorum. Aristoteles'e pardon. Fakat şimdi Aristoteles'in siyaset felsefesini, yani politikasını yakın okuduğumuzda aslında Nikomakos'a etik, yani etik teorisiyle çok iç içe bir ilişki görürüz. Ve bunlar birbirini tamamlayan eserler. Dolayısıyla politikasında sorunlu gördüğümüz köleliğin eleştirisini verirken aslında etiğinde çok överek aldığımız Eudomania ya da mutluluk ya da huzur fikrine ben katılıyorum o çeviriye aslında. Oraya da bir eleştirel bakış atmadan geçemeyiz çünkü Aristoteles'in politikasında bence yani köleliği gerekçelendiren ya da haklılaştıran temel argüman Eudaimonia'nın ya da o mutluluğun, huzurun daha çok mümkün olması için. O yüzden bu ikisi arasındaki ilişkiyi irdeleyeceğim bugün. Şimdi Aristoteles'i okuma biçimimiz günümüzde güncelleyerek yeniden okuma biçimimizde tamiratlar yapabiliriz. Hani sorunlu yerlerini çıkarıp iyi bulduğumuz yerlerini alabiliriz. Bu bir okuma biçimi. Mesela Nussbaum, Aristoteles'in kölelikle ilgili veya başka konularda o hatalı olduğu yerleri çıkardığımızda bize çok iyi bir devlet teorisi sunduğunu görürüz. Ve bu devlet ya da şehir devleti teorisi diyelim. Neden anlamlı? Çünkü Aristoteles insanın aklını, işte erdemlerini kullanarak aslında eylemde bulunmasıyla insanın insan olabileceğini söylüyor. Yani insan sadece düşünen varlık değil Aristoteles. Yani sadece düşünmek yetmiyor. İnsan, hani o meşhur tanımı Aristoteles'in nedir insan için? Politik hayvan. İnsan aslında siyasi eylemsellikte tam insanlığını yakalıyor. Çünkü orada düşünce potansiyelini pratikle birleştiriyor. Bunun da somut hani biçimi Aristoteles'te siyasi vatandaş olabilmek. Yani vatandaş olmak sadece tüm kurallara tabi olmak değil, bir toplulukla birlikte ortak iyiyi bulup, düşünüp buna göre seçimler yaparak aslında kendini ve birlikte hep beraber topluluğun kendini yönetebilmesi demek. Şimdi bu erdemin hayata geçirilebilmesi için bir insanın sadece tek başına erdemli olması, düşünmesi yetmiyor. Yani bu Kant'ın aydınlanma fikrinde de var. Yani bireyin eleştirel düşünmesi ve cesaretiyle gerçekleşebilecek bir şey değil. Aynı zamanda onu destekleyen toplumsal ve siyasi bir sisteme ihtiyaç var. İkisinin birlikte gitmesi gerekiyor. Aristoteles de bunun çok farkındaydı. O yüzden hani çok hani Nussbaum gibi düşünürler için, işte Arendt gibi düşünürler için çok değerli. Hani insanın özündeki insanı insan yapan eylemselliğin, yani burada pratik, ahlaki ve siyasi eylemselliği birlikte alıyoruz. Çok farkında, bizi hayvandan ayıran özellik bu diye. Şimdi fakat buradaki eylemselliği ya da vatandaşlığı diyelim, ikisini bir arada görelim. Aristoteles tanımlarken bütün insanlar için tanımlıyor. Tam da hani köleyi, kadını dışlarken, yani onları vatandaş olarak görmezken hangi kriteri, hangi ayrımları kullanıyor? Şimdi Aristoteles için temel kriter, ki burada hani birçok yani yeni dönemde beliren, ben hani aynı zamanda eleştirel ırk teorileri alanında çalışıyorum. Yeni alan, hani yeni tartışmalarda beliren bir soru da acaba Aristoteles'in kölelik anlayışında ırksal ya da etnik bir hani kategori ya da ayrım kriteri var mı sorusu var. Bu çok anakronistik bir soru olabilir çünkü o dönemde ırk terimi yoktu. Hani daha böyle 18. yüzyılda çıkan bir şey, biyolojik ırk kavramı. Ve daha hani 50'lerde UNESCO
manifestosuyla aslında etnisite kavramıyla değiştirilmesi gerektiği iddia edilen bir kavram ki bu İkinci Dünya Savaşı'na bir cevap aslında. Hani ırk biyolojik olarak yoktur, onun yerine kültürel anlamda etnisite vardır, buna geçiş yapmalıyız teorileri hız kazandı ama bu Nazi Almanyası'nın yaptığı işte diyeceğiz ağır ırk tartışmalarına aslında son vermek için ya da o araştırmaları yasaklamak için ileri sürülen bir tartışma. Onun da sorunları var. Yani etnisiteyle değiştirme projesini. Fakat bu soruları geri dönüp hani Aristoteles'te düşündüğümüzde bize bunun imkanını açan yeterince metinsel bölüm var. Yani Aristoteles köle ve vatandaş ayrımını şuradan yapıyor. Yani şu ırklar, bu ırklar diye yapmıyor. Bir erdem kriteri koyuyor. O da kendini yönetebilen ve yönetemeyen insan. Kendini yönetebilen insan yani akıl yetenekleriyle yanlışı doğruyu ayırt edebilecek seçim yapma kapasitesi. Bu yerlisiz. Tam Yunanca doğru olmayabilir telaffuzda. Bunu yapabilen insan, tam insan. Bunu yapamayan, yani kendi kararlarını kendisi veremeyen, kendini yönetemeyen insan doğası gereği köle ruhlu. Ve onların köleleştirilmesi ancak adil olabilir. Şimdi Aristoteles'in zamanında kölelik karşıtı argümanlar vardı. O yüzden Aristoteles köleliği savunurken şey diyemeyiz, yani o dönemde de öyle düşünüyordu, yargılamayalım diyemeyiz. Ki öyle olsa bile yargılayabiliriz, tartışabiliriz bence. Ama Aristoteles bir argümana cevap verir köleliği savunurken, bir argümanı kurarken. O karşı çıktığı itiraz şudur. Kölelik adil değildir ve bu itirazı yapan da sofistlerden bir sofistin öğrencisidir ve sofistlere maalesef erişimimiz az, o yüzden bu teorileri çok detaylı orada yani okuyup araştıramıyoruz. Şudur argüman, kölelik adil değildir çünkü güç ve yasayı gerektirir. Yani güç uygulaması ve üzerine yasa ile kurulabilen bir kuruldur. Ve tam da bu argümana karşı Aristoteles hayır adildir çünkü güç ve yasa değil, kölelik doğadan gelir der. Yani doğası gereği köle ruhlu ya da köleliğe yatkın insanlar ve olmayanlar vardır der. Şimdi burada tabii ayrı bir bölüm ayırabiliriz ama bir ayrı bir saat gerektirir. Yani Aristoteles'in buradaki doğadan ne kastettiği. Bu bence günümüzdeki anladığımız biyolojik genetik doğa değil. Hani bunu iklimle ya da yaşadığı hatta tiran, daha despotik yönetimlerin etkisi altında yaşayan halkların da daha köleliğe yatkın olduğunu iddia eder. Ve Persler için, Asyalılar için mesela bunu söyler. Yani bu biraz hani doğal olarak daha köle ruhlu olan insanlar vardır. Hep biatlede de o hale gelmişlerdir. Çünkü yöneticiler onları çok ezmiştir ya da iklim koşulları oraya itmiştir. Bunları dediği yerler de var Aristoteles'in. Ve Politika'nın 10. kitabında ki bu birçok hani daha ikinci kaynak tartışmalarda Aristoteles'in kendini tutarlı kılabilmek için ihtiyaç duyduğu bir argüman illaki aslında felsefesinde bir yer tutmuyor ama böyle bir sorunlu bir bölüm. Politika'nın 7. kitabının 7. bölümünde Kuzey Avrupa halklarının ve daha çok Asya halklarının köleliğe daha yatkın olduğunu, kendilerini iyi yönetemedikleri için daha yatkın olduğunu ve Grek halklarının da köleliğe yatkın olmadığını iddia eder. Ve adil olmayanın da doğasında köleliğe yatkın olmayan birisini köle yapmak olduğunu. Yani bu aslında en adil olmayan ve telafisi hiç mümkün olmayan büyük bir sınır ihlalidir. Bu sınır ihlallerini aslında düzenlemek için şehir devlet gerekli. Yani köleliğe yatkın olanların köleleştirilmesi ötesine geçmemesi, yatkın olmayanların da mümkün mertebe aslında kendi karar verme, düşünme kabiliyetlerini kullanabilip pratiklerini, praksis yani politik ve ahlaki eylemselliklerini kullanabilip aslında vatandaş olabilmelerini mümkün kılan bir şehir devlet yapısı gerekli. Yani ben şehir devletin gerekliliğini biraz da böyle okuyorum. Bu sınırları belirlemek için gerekli. Neden hani böyle bir şeye gerek var? Hani neden bu ayrımı yaparken Aristoteles yani kendini yöneten, yönetemeyen, aklını tam kapasiteyle kullanan, kullanamayan derken
Şunu diyor Aristoteles, yani Grekler neden köleleştirilmesin? Çünkü çalışma işleri, yani zanaatkarın, işte çiftçinin yaptığı iş, yani teknik işler, buna tekne diyor. Tekneyi diğer erdemlerden ayırıyor. Yani işte teorik bilgi, episteme ya da işte sofya, felsefe bilgisi diyelim gibi erdemlerde, çalışmalarda biz hakikate doğru gidiyoruz. Ama tekne işinde hakikatle bir ilişki yok. Çünkü tekne işinde amacın, yani ben o işimi yaparken aynı zamanda bir amaca sahip olmalıyım. Yani bir hedefim olmalı, değil mi? Şimdi o amaç, iyi amacı vesaire ne amacı olursa olsun tekneye içkin değil. Dolayısıyla bu işlerin kendisinde, özünde bir amaçsallık yok. Dolayısıyla bu işi bir hareket olarak görebiliriz ama bir praksis olarak göremeyiz. Ancak amacı içinde taşıdığı zaman praksise dönüşüyor. Şimdi kölenin ya da işçinin, işte esnafın, demircinin yaptığı işte bu yok. Aslında başka, yani diyelim ki yani çok iyi bir ustasınızdır, çok iyi kapılar yapıyorsunuzdur, çok iyi hatta doktor olabilirsiniz, çok iyi ameliyat yapıyor olabilirsiniz. Fakat teknik olarak bunda iyi olmanız sizi illaki o hakikati ve iyiye götürüyor olduğu anlamına gelmiyor. Bence bu yüzden ayırt ediyor ki bunu kısmen anlayabiliriz. Fakat şimdi çalışma bizi o eudaimonia, o teorik yaşamda bulduğumuz mutluluktan biraz uzaklaştırıyor. Hatta o yüzden Aristoteles'in şey dedi, yani çocukların o dönemde bu tür işlere çok böyle heves etmemesi için fazla çalışma hayatıyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini iddia edenler de var. Yani Aristoteles'i böyle okuyanlar da var. Ve hani daha çok eudaimonia, yani kendi kendine yeten, kendi amacı uğruna yapılan faaliyet olarak teoriyi en üst mertebede görmesinin en büyük sebebi bu. Amacını kendi içinde en çok taşıyan aktivite, teorik düşünme. Çünkü bunu biz araçsal olarak başka bir şey için yapmıyoruz. Sadece kendisi uğruna yapıyoruz. Buradaki en büyük fark bu. Ve şehir devlet de neden hani bu faaliyeti en çok destekleyebilecek kurum? Çünkü kendi kendine yetebilecek en hani Aristoteles'in bulduğu model. Yani kendine yetmek, kendisi için, kendi amacı uğruna düşünmek var düşünmenin için. Bunu en çok sağlayacak sistem de şehir devlet sistemi. Şimdi dolayısıyla kölenin tanımı Aristoteles'te birkaç yerde çıkıyor. Bence belli ırklar üzerinden gitmiyor, biyolojik değil. Daha ziyade köle bir başkasının amacı uğruna iş yapan, hizmet yapan ve en büyük erdemi de o hizmeti en iyi şekilde yapmak olan yaşayan bir araç, canlı bir araçtır diyor. Yani bir şekilde hani hayvana yakın bir şey. Yani bir at, eşek kullanmakla aradaki tabii ki farklar var. Kölenin ayrımını şöyle yapıyor. Kölenin logosu var. Yani hayvandan fark burada. Çünkü emiri anlayabiliyor. O yüzden daha iyi, hatta hayvandan daha kolay köleyi yönetmek. Aslında burada Eflatun, yani Platonlarda fark var. Platon mesela tersini der. Yani insan daha zordur. Çünkü isyan edebilir. Yani hayvan daha kolay yönetilir işlerde. Şimdi bunlara girmeyeceğim. Farklı tartışmalara gideriz. Farklı değil de uzun tartışmalara gideriz. Şimdi ben bu logostan, hani kölenin logosundan ne anlamak gerektiğini de çok önemsiyorum orada. Logos var ama bence biraz daha hani konuşma anlamında bir, yani dil yeterli anlamında bir logos gibi düşünüyorum. Yani hayvanın sesi var ama logosu, konuşması yok. Dolayısıyla kölenin yani konuşma becerisi anlamında logosu olduğunda anlama kapasitesi var. Fakat kendini yönetebilme, karar verme kapasitesi olarak o düşünme kapasitesi yok. Bu logosun ötesinde bir kapasite. Şimdi bunun hani en büyük soru nereden biliyoruz? Hani en büyük itiraz sorusu nereden çıkaracağız bunu? Bence Aristoteles de burada zorlanıyor. O yüzden hani 7. kitapta verdiği cevap mesela işte Asya halklarının bir çeşit logos ve zekası var ama tümosları eksik diyor. Yani bunu Türkçe'ye çevirmekte zorlanıyorum. Bir çeşit canlı ruh gibi bir şey. Yani hem insanı hani atılgan yapıyor, girişimci yapıyor, çevresindekileri
sevdiklerini özenle hani dikkat ediyor, etik bir ilgi duyabiliyor, onlara kaygılanabiliyor. Bu aslında bir topluluk kurabilmenin de ön koşulu Aristoteles için tümos. Fakat Kuzey Avrupa halklarına baktığımız zaman da tümosları var fakat yeterince zekaları yok diyor. Yani Greklerde ise ikisi birlikte var ve tam praksis ve özgür insan olmak için bu ikisinin birlikte olması gerekiyor. Şimdi burada çok fazla literatürde okuduğum tartışmalarda çok farklı yönlere gidebiliriz. Bunu daha çok tartışmaya bırakacağım. Şöyle bir tartışma var benim çok önemsediğim. Aristoteles felsefi bir çelişkiye düşüyor mu sorusu var. Yani çünkü köle aynı zamanda insan. Ama o insanın praksisinin olamayacağını söylediğinde yani köle-efendi ilişkisinde bir sürü oradaki yönetim biçimine dair tartışmalar var ve çelişkiler var. O da şu, kısaca söyleyip bitireceğim. Efendinin köleyi yönetim biçimi nasıl bir yönetim biçimi? Bir despotik yönetim var, bunu literal olarak çeviriyorum. Bir de siyasi yönetim var. Şimdi bazıları Aristo'yu şöyle bir yerden savunuyor. Köle-efendi ilişkisinde aslında kölenin iyiliği için, onun yönetiminde de köle şöyle bir iyiliğe maruz kalabilir. Kendisinde olmayan logosu efendisinde göre, bunda tanık olan kendini daha iyiye getirebilir ve bu bir noktada onun özgürleşmesine de ulaşabilir. O bu siyasi yönetim modelinde var. Yani baba oğlu ya da devlet vatandaşı yönetirken yönettiğinin iyiliğini gözetir. Fakat Aristoteles'te benim de katıldığım birçok yorum, köle-efendi yönetimi böyle bir yönetim değil, despotik yönetim. Yani aklın hayvansal tarafı yönetmesine benzetir. Bu da aslında hayvansal olan iyiliğini gözeten bir yönetme değildir, onu dizginlemek ve iyileştirmek üzerine kurulmuş bir yönetimdir. Ve burada Aristoteles'in çok çelişkiye düştüğünü iddia edenler var, felsefi. Ya da bir iddia Aristoteles ideolojik, çağının ideolojik merkeziyetçi düşüncesine maalesef düşüyor denilebilir. Grek kültürü üstün görüyor, diğerlerini aşağı görüyor. Yani denilebilir ama bence bu çok kısaca geçiştirmeye yol açıyor ve diğer felsefi kavramlarla ilişkiyi görmemizi engelliyor. Yani bu da neden insanı mutluluğa ya da huzura götüren Eudomania teorik aktivitesinin özünde kendine en yeten düşünce ya da aktivite olarak görüyoruz ve diğerlerine zanaat işini, tekne işini görmüyoruz. Bu ayrımı kendisini eleştirmeden biz bunu atlatamayız ya da iyi bir tamirat yapamayız diye düşünüyorum. Umarım açık olmuştur. Daha sonra konuşuruz. Teşekkürler. Çiğdem Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Aristoteles'i gerçekten günümüze taşıdı. Şu anda tüm dünyada kölelik yeniden tartışılıyor. Yani kölelik gerçek anlamı ne? Çünkü bizim bildiğimiz 16. 17. 18. yüzyılda batılı sömürgeci devletler insan korsanları Afrika'ya ve az gelişmiş ülkelere gemilerle gidiyorlardır. O insanları çok affedersiniz hayvanlar gibi doldurup getirip köle pazarlarında satıyorlardı. Ama şu anda bakıyoruz ki bir taraftan Atlantik'i göze alamıyorlar ama Akdeniz'in her tarafından insanlar kendiliğinden Avrupalıların ayağına geliyor ve diyor ki bize yeter ki kabul edin ve iş verin, ne iş verirseniz yaparız gibi bir anlayış tekrar köleliği tartışmaya getirdi. Diğer taraftan biz üniversitelerde inovasyonu teşvik ediyoruz, eleştirel düşünceyi teşvik ediyoruz. Bakıyoruz ki bu konuda adeta bir direnç var. Yani eğitim sistemleri adeta sanki insanların özgürleşmesini engelleyen bir gizli mekanizmaya sahip. Burada da eleştirel düşüncenin ve felsefeye ne kadar büyük bir rol düştüğünü bir kez daha görüyoruz. Bunu belki ayrıca sadece bunun üzerine bir toplantı yapmak lazım.